Tarihin bazı kaleleri taştan ve harçtan daha fazlasıdır. Onlar bir fikrin, bir inancın ve sarsılmaz bir iradenin taşa kazınmış manifestosudur. İran'ın vahşi Elburz dağlarının kalbinde bulutların delip geçtiği, kartalların bile yuva yapmaya cesaret edemediği bir zirvede böyle bir kale vardı. Alamut. Ulaşılmaz, zapt edilemez ve Batı dünyasının hayal gücünü yüzyıllarca esir alacak bir efsanenin merkezi. Bu kale, tarihin en gizemli ve en radikal stratejistlerinden birinin eviydi. Hasan Sabbah. Ne bir kraldı ne de bir imparator. Savaş meydanlarını dolduran orduları, hazinelerle dolu sarayları yoktu. Onun gücü, takipçilerinin zihinlerine ektiği sarsılmaz sadakat ve dönemin süper güçlerinin kalbine saldığı tarifsiz bir korkuydu. Düşmanları onlara aşağılamak için Haşhaşiler dedi. Haçlılarsa bu ismi kendi dillerine asasinler olarak çevirerek politik cinayet kavramının sonsuza dek değiştirdi. Peki bu insanlar gerçekte kimdi? Cennet vaadiyle kandırılmış, uyuşturucu bağımlısı birer katil mi? Yoksa adaletsiz bir düzene karşı baş kaldıran, inançları uğruna ölmeye yeminli birer fedai mi? Bu bir kalenin değil, bir aklın ve onun yarattığı efsanenin hikayesidir. Bu, Alamut'un ve Dah'ın yaşlı adamının gerçek öyküsü. Hasan Sabbah'ın hikayesini anlamak için, onun içinde yaşadığı çalkantılı dünyayı anlamalıyız. 11. yüzyılın sonlarında İslam dünyası, kudretinin zirvesindeki Sünni Selçuklu İmparatorluğu'nun demir yumruğu altındaydı. Sultan Melikşah'ın hükümdarlığı ve onun dahi veziri Nizamülmülk'ün idaresi altında imparatorluk, askeri, siyasi ve kültürel bir altın çağ yaşıyordu. Nizamülmülk'ün kurduğu nizamiye medreseleri sadece bilimin değil, aynı zamanda Sünni Ortodoksluğun da kaleleriydi. Devletin ideolojisini üreten ve yayan kurumlardı. Ancak bu görkemli yapının harcında derin bir dini ve siyasi çatlağın izleri vardı. İmparatorluğun Sünni yönetimi, Şiiliğin farklı kollarını, özellikle de Kur'an'ın gizli, batıni anlamlarına inanan ve soya dayalı bir imamın rehberliğine baş koyan İsmaili mezhebini en tehlikeli iç düşman olarak görüyordu. Nizamülmülk, ünlü eseri Siyasetname'de onları devleti içten çürüten bir zehir olarak tanımlamıştı. Bu yüzden İsmaililer yoğun bir baskı altındaydı. Birer casus gibi avlanıyor, inançlarını en yakınlarından bile gizlemek zorunda kalıyorlardı. Bu sürekli baskı ve korku ortamı radikal ve devrimci fikirlerin yeşermesi için en verimli topraktı. Ve bu topraktan Selçuklu İmparatorluğunu temellerinden sarsacak bir adam çıkacaktı. Hasan Sabbah, 1050'lerde İran'ın Kum şehrinde 12. Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini dönemin en saygın alimlerinden aldı ve genç yaşta keskin zekası, hafızası ve münazara yeteneğiyle dikkat çekti. Ancak Rey şehrinde tanıştığı İsmaili davetçileri onun hayatını değiştirdi. Kur'an'ın ve evrenin gizli anlamlarını çözme iddiası onun entelektüel merakını ateşledi ve İsmaili mezhebine katıldı. O sıradan bir mürit değildi. Davasını mantıksal ve felsefi delillerle savunan, karizmasıyla insanları etkileyen bir lider adayıydı. İnancının merkezine, Mısır'daki Fatimi halifeliğine ulaşmak için 3 yıl sürecek uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Ancak Kahire umduğu gibi bir manevi merkez değil, siyasi entrikaların ve saray çekişmelerinin kaynadığı bir kazandı. Halifenin ölümü üzerine vezirlerin de dahil olduğu bir güç mücadelesi patlak verdi. Hasan, halifenin meşru varisi olarak gördüğü büyük oğlu Nizar'ı destekledi. Ancak bu mücadeleyi kaybettiler. Nizar zindana atılıp öldürüldü ve yerine küçük kardeşi geçirildi. Bu olay İsmaili mezhebinde Nizari Müstali ayrılığı olarak bilinen derin bir bölünmeye yol açtı. Taraf olduğu prensin öldürülmesi ve davanın merkezindeki yozlaşmayı görmesi Hasan Sabbah için bir dönüm noktasıydı. O artık
ne Sünni Selçukluluğa ne de Fatimi Sarayı'nın entrikalarına inanıyordu. Kendi yolunu çizecekti. Nizar'ın haklı davasını kendi yöntemleriyle anavatanı İran'ın dağlarında sürdürecekti. İran'a dönen Hasan Sabbah 9 yıl boyunca bir hayalet gibi yaşadı. Ülkenin dört bir yanını bir tüccar, bir alim, bir derviş kılığında gezerek Selçuklu yönetiminden memnunsuz köylüler, zanaatkarlar ve hatta bazı yerel yöneticiler arasında gizlice kendi davasını yaydı. Ona dai deniyordu. Yani davetçi. O bir ordu kurmuyordu. Zihinlerde bir devrim yaratıyor, bir fikir ve sarsılmaz bir inanç ağı örüyordu. Ve bu ağın bir merkeze, zapt edilemez bir karargaha, düşmanlarının ulaşamayacağı bir beyne ihtiyacı vardı. O yerse Alamut Kalesi'ydi. Alamut, kartal yuvası anlamına geliyor ve isminin hakkını veriyordu. Tek bir dar patika ile ulaşılabilen, etrafı yüzlerce metrelik uçurumlarla çevrili bu kale bir doğal kaleydi. Selçuklu valisinin kontrolünde bu kaleyi ordularla almak imkansızdı. Hasan Sabbah da bunu denemedi. O, kaleyi kılıçla değil, akılla fethetti. Bir öğretmen veya münzevi bir alim kılığında kaleye sızdı ve aylarca sabırla bir örümcek gibi ağını ördü. Önce çocuklara ders vererek ailelerin güvenini, sonra dindarlığıyla garnizonun saygısını kazandı. Kaledeki askerleri, köylüleri ve komutanın yardımcılarını teker teker gizli yeminlerle kendi davasına bağladı. Ve 4 Eylül 1990 gecesi o meşhur an geldi. Kalenin Selçuklu valisi artık kendi kalesinde bir misafir, bir esir olduğunu fark etti. Kaledeki herkes, istisnasız herkes artık Hasan Sabbah'a bağlıydı. Efsaneye göre Hasan, valiye 3000 dinar altın vererek kaleyi ondan satın aldı ve canını bağışlayarak onu kaleden barışık bir şekilde yolladı. Tek bir damla kan dökülmeden tarihin en stratejik kalelerinden biri el değiştirdi. Bu, Hasan Sabbah'ın asimetrik savaş dehasının ve psikolojik hareket ustalığının ilk ve en parlak örneğiydi. Hasan Sabbah, Alamut'u ve ele geçirdiği diğer kaleleri birer askeri üstten çok, birer entelektüel ve manevi komüne dönüştürdü. Burada dış dünyadan izole, kendi kendine yeten, eşitlikçi bir toplum kurdu. Kaleye, dünyanın dört bir yanından topladığı el yazması eserlerle dolu, dönemin en büyük kütüphanelerinden birini kurdu. Matematik, astronomi, tıp ve felsefe çalışmaları teşvik edildi. Ancak bu aydınlık merkezin bir de gölge yüzü vardı. Fedailer. Fedailer, davaları uğruna sorgusuz sualsiz ölüme gitmeye yeminli, özel olarak eğitilmiş müritlerdi. Yıllarca süren zorlu bir fiziksel ve zihinsel eğitimden geçerlerdi. Farklı dilleri, coğrafyaları, kültürleri ve kılık değiştirme sanatını kusursuzca öğrenirlerdi. Onların görevi, Selçuklu İmparatorluğu'nun en korunaklı şehirlerine, saraylarına ve ordularına bir hayalet gibi sızmak ve en kilit hedefleri tek bir hançer darbesiyle ortadan kaldırmaktı. Peki Hasan Sabbah, takipçileri üzerinde bu mutlak sadakati nasıl sağlıyordu? Batılı kaynaklar ve özellikle Marco Polo, sahte cennet efsanesini yaygınlaştırdı. Bu efsaneye göre Hasan, fedailerini haşhaşla uyuşturup onları gizli bir bahçeye götürüyordu. Bu bahçe, huriler, şarap nehirleri ve her türlü zevkle donatılmış Kur'an'daki cennetin bir kopyasıydı. Fedai bu sahte cenneti tattıktan sonra oraya geri dönebilmek için her emri yerine getirmeye hazır hale geliyordu. Ancak bu hikaye büyük olasılıkla Nizarilerin düşmanları tarafından yaratılmış, onların manevi gücünü maddi zevklere indirgeyen bir karalama propagandasıdır. Arkeolojik kanıtlar veya güvenilir dönemsel kaynaklar, Alamut'ta böyle bir bahçenin varlığını doğrulamamaktadır. Fedailerin asıl motivasyonu, uyuşturucu veya cennet vaadinden çok daha derindi. Liderleri Hasan Sabbah'a duydukları sarsılmaz bağlılık, Selçuklu zulmüne karşı duydukları haklı öfke ve davalarının doğruluğuna olan mutlak inanç. Onlar
kendilerini adaletsiz bir düzene karşı savaşan birer şehit adayı olarak görüyorlardı. Fedailerin ilk ve en ses getiren hedefi, Selçuklu İmparatorluğu'nun en güçlü adamı, kendilerini yok etmeye yeminli Vezir Nizamülmülk'tü. 1092 yılında bir derviş kılığına giren bir fedai, Ramazan ayında Nizamülmülk'ün tahtı-revanının yanına yaklaşıp bir dilekçe uzatma bahanesiyle koruma çemberini aştı ve zehirli hançerini vezirin kalbine sapladı. Bu sadece bir cinayet değil, bir mesajdı. En korunaklı kalelerinizde, en sadık ordularınızın ortasında bile güvende değilsiniz. Biz her yerdeyiz. Bu suikasti onlarca başkası izledi. Komutanlar, valiler, kadılar ve hatta Haçlı liderleri bile fedailerin hedefi oldu. Onların yöntemi kaba kuvvet değil, psikolojik savaştı. Amaçları, Selçuklu yönetim kadrosunda bir terör ve paranoya dalgası yaratarak, kimsenin kimseye güvenemediği bir ortam oluşturarak, devletin otoritesini içeriden çürütmekti. Fedailer, görevlerini genellikle açık yerlerde yapıp, sonrasında kaçmaya çalışmazdı. Onlar için bu bir intihar görevi, davalarını mühürleyen bir şehitlik eylemiydi. Bu durum, düşmanları üzerindeki korkuyu daha da artırıyordu. Hasan Sabbah, 34 yıl boyunca Alamut Kalesi'nden hiç ayrılmadı. Tüm hayatını kütüphanesindeki odasında katı bir adanmışlıkla okuyarak, yazarak ve devasa organizasyonunu bir satranç ustası gibi yöneterek geçirdi. 1124 yılında öldüğünde, arkasında Selçukluların asla yok edemediği, dağ kalelerinden oluşan bağımsız bir nizari devleti bırakmıştı. Ancak Alamut'un sonunu getirecek olan güç, Selçuklular değil, doğudan gelen acımasız ve karşı konulamaz bir kasırgaydı. 1256 yılında Cengiz Han'ın torunu Hüragü Han komutanlığındaki Moğol ordusu Alamut Kalesi'ni kuşattı. Aylarca süren kuşatma ve devasa mancınıkların ateşi karşısında zapt edilemez denilen kale, o anki liderinin de hiyanetiyle teslim olmak zorunda kaldı. Moğollar kaleyi yerle bir etti ve Hasan Sabbah'ın o meşhur kütüphanesini yakarak nizari tarihinin, felsefesinin ve biliminin büyük bir kısmını sonsuza dek yok etti. Alamut düştü ama efsanesi yaşamaya devam etti. Haşhaşiler, Batı dünyasının hayal gücünde gizemli, acımasız ve egzotik suikastçılar olarak yer etti. Onların hikayesi yüzyıllar boyunca abartıldı, çarpıtıldı ve romantize edildi. Bugün bile asasin kelimesi, Hasan Sabbah'ın dağdaki kalesinden tüm dünyaya yayılan o korkunun bir yankısıdır. O, devasa ordulara karşı bir fikrin ve sarsılmaz bir inancın ne kadar ölümcül bir silah olabileceğini ispatlamış, tarihin en radikal ve en etkili liderlerinden biriydi.